Dünyanın pek çok modern ülkesinde idam cezası tarih tozlu raflarına kaldırılmış olsa da Çin Halk Cumhuriyeti'nde durum oldukça farklıdır. Çin, dünyada en çok idam cezasının uygulandığı ülkelerden biri olma özelliğini koruyor. Peki, bu devasa ülkede hangi suçlar bir insanın hayatına son verilmesine neden olabilir? Çin'deki adalet sistemi sadece cinayet gibi ağır suçları değil, uyuşturucu kaçakçılığı, terör, yolsuzluk ve hatta büyük ölçekli dolandırıcılık vakalarını da bu en ağır ceza ile yanıtlayabiliyor. Çin'deki idam vakaları arasında toplumu en çok sarsanlardan biri savunmasız çocuklara yönelik işlenen suçlardır. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri 2023 yılında cezası infaz edilen anaokulu öğretmeni Wang Yun'dur. Wang Yun meslektaşıyla yaşadığı kişisel bir tartışmanın ardından korkunç bir intikam planı yapmıştı. Meslektaşının sorumlu olduğu sınıftaki öğrencilerin sabah kahvaltısındaki yulaf lapasına yüksek dozda sodyum nitrit eklemişti. Sodyum nitrit normalde gıda sektöründe koruyucu olarak kullanılsa da yüksek dozda ölümcül bir zehre dönüşmektedir. Bu olay sonucunda 25 çocuk aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çoğu çocuk kurtarılsa da bir çocuk aylarca süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çin mahkemeleri Wang Yun'un bu eylemini kasıtlı ve canice bir zehirleme olarak nitelendirdi ve kadını idama mahkum etti. Temmuz 2023'te infaz gerçekleştirildi. Bu vaka, Çin'de kadınların da özellikle çocuklara yönelik şiddet suçlarında aktif bir şekilde idam cezasına çarptırıldığını göstermektedir. Çin'de güvenliği tehdit eden bireysel suçlar dijital platformlar üzerinden işlendiğinde daha da büyük bir yankı uyandırıyor. Ülkenin en büyük araç çağırma servisi olan Didi Chuxing'de çalışan Zhang Yuan'ın hikayesi buna örnektir. 2018 yılında 19 yaşındaki bir kadın yolcuyu ıssız bir dağlık bölgeye götüren Zhang, genç kadını bağlayıp gasp ettikten sonra ona tecavüz etmiş ve boğazını keserek öldürmüştü. Genç kadın ölmeden hemen önce arkadaşına yardım mesajı atmayı başarmış olsa da kurtarılamadı. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı ve suçunu itiraf etti. Sadece birkaç gün içinde idam cezasına çarptırılan Zhang, 30 Ağustos 2018'de infaz edildi. Bu olay ülkede de dijital servislerin güvenlik protokollerinin tamamen değişmesine ve çok daha sıkı denetlenmesine yol açtı. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçları Çin'de en sert tepkiyi gören alanlardan biridir. 2015 yılında Lin Shun isimli bir ilkokul öğretmeninin davası tüm ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Lin Shun, aileleri büyük şehirlerde çalışmaya gitmiş, savunmasız ve utangaç kız çocuklarını hedef seçerek bir yıl içinde en az 26 öğrenciye tecavüz etmişti. Toplumun genelinde bu suçlu için idamın bile çok hafif bir ceza olduğu tartışmaları yapıldı. Lin Shun idam edildi ancak her çocuk istismarı vakası idamla sonuçlanmıyor. Bazen yabancı uyruklu suçlular veya daha hafif nitelikteki vakalar uzun süreli hapis cezalarıyla geçiştirilebiliyor. Yine de toplumun vicdanını yaralayan kitlesel vakalarda devletin kılıcı oldukça keskin. Çin'in ulusal güvenliğini tehdit eden terör eylemleri de idamın en sık kullanıldığı alanlardan biridir. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan olaylar bu sert politikanın merkezinde yer alıyor. 2014 yılında Urumçi'de iki aracın kalabalığın arasına dalarak patlayıcılarla saldırması sonucu 39 kişi hayatını kaybetmiş, 90 kişi yaralanmıştı. Benzer şekilde Pekin'de yasak şehir yakınlarında ve çeşitli tren istasyonlarında da kanlı eylemler gerçekleştirilmişti. Çin hükümeti bu saldırılardan sorumlu tuttuğu Doğu Türkistan İslami Hareketi üyesi olduğu iddia edilen 13 kişiyi 2015 yılında tek bir günde idam etti. Bu bölgedeki güvenlik operasyonları ve yargılamalar, uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olsa da Çin, sıfır tolerans politikasından ödün vermiyor. Uyuşturucu kaçakçılığı, Çin'de idamın en yaygın uygulama alanıdır. Çin yasalarına göre 50 gramdan fazla metamfetamin veya eroin üretmek, satmak veya nakletmek idam cezası için yeterli bir nedendir. Pek çok yabancı vatandaş kendi ülkelerinde bu miktarların hapis cezası gerektireceğini düşünerek
Yanılgıya düşse de Çin adaleti yabancı pasaportlara tolerans göstermemektedir. Güney Koreli bir vatandaşın 2014'te yakalanıp 2019'da idam edilmesi, diplomatik krizlere rağmen kararın uygulanmasıyla sonuçlanmıştı. Ancak en çok ses getiren vaka, Kanadalı Robert Lloyd Schellenberg davasıdır. Schellenberg başlangıçta uyuşturucu kaçakçılığından 15 yıl hapis cezası almıştı. Karara itiraz edip masumiyetini kanıtlamaya çalışırken mahkeme dosyayı yeniden inceledi ve suçun çok daha ağır olduğuna karar vererek cezayı idama çevirdi. Bu durum Kanada ile Çin arasında ciddi bir siyasi gerilime yol açtı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau bu kararı keyfi ve zalimce olarak nitelendirse de Çin iç hukukuna müdahaleyi reddederek cezayı onadı. Yolsuzlukla mücadele, kaplanlar ve sinekler. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2012 yılında başlattığı Kaplanlar ve Sinekler kampanyası hem üst düzey yetkilileri, kaplanlar hem de alt düzey memurları, sinekler, yolsuzluk nedeniyle hedef alıyor. Yolsuzluk, Çin devlet mekanizması için sadece bir suç değil, ülkenin gelişimine engel olan bir beka sorunu olarak görülüyor. Örneğin, Pekin Başkent Havalimanı'nın eski başkanı Li Peying, yaklaşık 82,5 milyon yuan rüşvet almaktan ve zimmetine para geçirmekten suçlu bulundu. Aldığı paraları devlete geri ödemesine ve af dilemesine rağmen ülke ekonomisine verdiği büyük zarar nedeniyle 2009 yılında idam edildi. Sadece memurlar değil, Forbes listelerindeki milyarderler bile bu pençeden kurtulamıyor. Madencilik devi Han Long, bir mafya örgütlenmesi kurmak, cinayetler azmettirmek ve yasa dışı silah ticareti yapmaktan suçlu bulunarak 2015 yılında idam edildi. Karar açıklandığında bir zamanların kudretli milyarderinin mahkeme salonunda gözyaşlarına boğulması hafızalara kazındı. İdam cezası bazen de saf vatandaşların paralarını çalan ekonomik suçlulara uygulanıyor. 2000'li yılların başında Wang Zhendun isimli bir iş adamı, karınca çiftliği, adı verilen garip bir saadet zinciri kurmuştu. Geleneksel Çin tıbbında karıncaların şifalı olduğuna inanan 10.000'den fazla kişiyi karınca yetiştirerek büyük paralar kazanacaklarına ikna etti. İnsanlar evlerinde karınca yetiştirmek için birikimlerini yatırdılar. Ancak sistem çöktüğünde 300 milyon dolardan fazla para buhar olmuştu. 2008 yılında mahkeme, bu dolandırıcılığın toplumsal huzuru bozacak kadar büyük bir tehlike arz ettiğine karar vererek Wang Zhendun'u idam etti. Görüldüğü üzere Çin'de idam cezası toplumu disipline etmek ve devlet otoritesini korumak için çok yönlü bir araç olarak kullanılıyor. Cinayetten uyuşturucuya, terörden yolsuzluğa kadar geniş bir yelpazede uygulanan bu cezalar, genellikle infazdan önce mahkumların aileleriyle son kez görüşmesine izin verilerek gerçekleştiriliyor. İnfaz yöntemleri ise geçmişteki kurşuna dizme yönteminden günümüzde daha modern ve insancıl kabul edilen zehirli iğne yöntemine doğru kaymış durumda. Her ne kadar Çin'de verilen idam kararlarının sayısı her geçen yıl azalsa ve sistem üzerinde reformlar yapılsa da bu uygulama hala devlet politikasının en sert ve kesin parçası olmayı sürdürüyor. Toplumun bir kesimi bu sert cezaların caydırıcı olduğunu savunurken, bir kesimi ise yaşam hakkının kutsallığı üzerinden bu sistemi eleştirmeye devam ediyor. Ancak Çin sınırları içerisinde yasaların çizdiği kırmızı çizgileri aşmanın bedeli hala en ağır şekilde hayatla ödenebiliyor.